Ekran kartı bilgisayarın görüntü işleme işini yapan en önemli parçalarından bir tanesidir. Sıfır ekran kartı almaya gücü yetmeyenler çareyi ikinci el ekran kartı almakta buluyor. Ancak ikinci el ekran kartı alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben de bu videoda sizlere ikinci el ekran kartı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler, bunlardan bahsedeceğim. Siz de ikinci el ekran kartı almayı düşünüyorsanız videomu dikkatlice izleyin. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. İkinci el ekran kartı alırken model ve özelliklerine dikkat edin. Eğer ekran kartları konusunda çok fazla bilginiz yoksa modelinin ve özelliklerinin ne anlama geldiğini araştırın. Bunun yanı sıra model ve özelliklerinin fiyatını nasıl etkilediğini mutlaka araştırın. İkinci el ekran kartı ararken satıcılar sizlere şöyle bir şey diyebilir. Ya aradığın ekran kartının yerini bu da tutabilir, bu da işini görebilir diye. Ancak satıcı bu ekran kartını elinden çıkarmaya ve satmaya baktığı için sizi yanıltma durumu olabiliyor. Bu sebepten dolayı siz kafanızda almak istediğiniz ekran kartını belirleyin ve satın alma işlemini bu model üzerinden veya yakın modeller üzerinden yapmaya çalışın. İkinci el ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise fiyatı. Almak istediğiniz ekran kartının piyasa değerini mutlaka araştırın. Bu sayede satıcı ekran kartı için yüksek fiyat bile talep etse en azından onunla pazarlık etme imkanınız veya doğru fiyatı bulma imkanınız olabilir. Araştırdığınız ekran kartının piyasa fiyatını bilirseniz en azından piyasa değerinin üzerinde yüksek bir fiyat ödemek zorunda kalmazsınız. Peki aramış olduğumuz ekran kartının piyasa fiyatını nasıl öğreneceğiz diye merak ediyorsanız hemen sizlere bundan da bahsedeyim. Örneğin kafanızda bir ekran kartı var. Mesela RTX 2060 modeli. Bunu sarı sitelerden giriyorsunuz. İkinci el satan diğer sitelere giriyorsunuz ve fiyat karşılaştırması yapıyorsunuz. Yani kafanızda zaten ortalama bir fiyat beliriyor arkadaşlar. Örneğin fiyat aralığı 2000 lira ile 4000 lira arasında değişiyorsa aramış olduğunuz ekran kartına 3000 lira, 3,5 lira gibi bir para ödemek gayet uygun bir fiyat olacaktır. Tabi bulmuş olduğunuz bu ekran kartının fiyatı ekran kartının özelliklerine, durumuna ve diğer unsurlara göre farklılık göstermektedir. Örneğin bir ekran kartı diğerlerine göre ucuzsa mutlaka kendisinde bir sıkıntı var demektir. Yani eğer özel bir sebebi yoksa hiç kimse ekran kartını piyasa değerinin altına satmaz. Eğer almayı düşündüğünüz ekran kartının fiyatı diğer ekran kartlarına göre yüksekse satıcıyla pazarlık yaparak fiyatı aşağıya düşürmeye çalışabilirsiniz. Zaten genelde fiyatı yüksek olan ekran kartları temiz ve etiketi açılmamış ekran kartlarıdır. İkinci el ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise garanti durumu. İkinci el bir ekran kartı alırken satıcıya mutlaka garantisinin olup olmadığını sorun. Garanti durumu bir ekran kartı için gerçekten çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Zira ileride karşılaşabileceğiniz bir sorunda ekran kartınızı ücretli olarak tamir ettirmek yerine garantiye göndererek ücretsiz onarım talep edebilirsiniz. Tabii ekran kartınız çok önceden alınmış bir ekran kartı değilse veya çok eski bir ekran kartı değilse mutlaka garantisinin olmasına özen gösterin. Ekran kartının garantisi devam etmiyorsa en azından bunu bilerek almak veya satıcıyla fiyat üzerinde pazarlık yaparak fiyatı garantisi olmadığı için aşağıya çekmek en mantıklısı olacaktır. İkinci el ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise ekran kartının performansı. Almayı düşündüğünüz ekran kartının mutlaka performans testlerini yaptırın. Çünkü almayı düşündüğünüz ekran kartı yorgun bir ekran kartı olabilir veya mining yapılmış bir ekran kartı olabilir. Veya ekran kartına farklı sorunlar olabilir. Bunu öğrenmenin en kolay yollarından bir tanesi performans testlerini yaptırmaktır. Eğer performans testleri varsayılanın altında çıkarsa ekran kartına bir sıkıntı var demektir. Ancak değerler ortalama veya ortalamanın üzerinde seyrediyorsa ekran kartınızda performans anlamında bir sıkıntı yok demektir. Bunun yanı sıra Furmark gibi testleri kullanarak da ekran kartınızda herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bunları da çok kolay bir şekilde saptayabilirsiniz. Furmark sizlere ekran kartınızla ilgili gerekli bilgileri sağlamaya çalışmaktadır. Yani ekran kartınızın maksimum kaç dereceye kadar çıktığını, ne kadar FPS verdiğini ve ekran kartınızda bir sıkıntı olup olmadığını bu tarz programlarla çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zaten ekran kartınızda bir sıkıntı varsa bu test sırasında ekranda yeşillenmeler veya FPS'te düşüşler veya ekran kartınızın görüntü vermeyi kesmesi gibi sorunlar baş gösterecektir. İkinci el bir ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken diğer noktalardan bir tanesi de ekran kartının kutusunun, faturasının olmasına özen gösterin. Ekran kartının kutusunun duruyor olması ileride ekran kartınızı satarken sizlere avantaj sağlayacaktır. Bunun yanı sıra ekran kartınızı kullanmadığınız zamanlarda kutusunda muhafaza etmek ekran kartınızın sağlığı için oldukça faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra ekran kartınızın
Üretim tarihi geçmiş olsa bile eğer ekran kartınızın alış faturası duruyorsa ekran kartınızı garantiye sokmaya çalışabilirsiniz. Bu sebepten dolayı ekran kartı alırken ekran kartının kutusunun faturasının olmasına özen gösterin. İkinci el bir ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise ekran kartınızın madencilikte kullanılıp kullanılmadığıdır. Madencilikte kullanılan ekran kartları normal kullanıma göre daha fazla yıpranmaktadır. Bu da ekran kartınızın ömrünü azaltacak ve performansında düşüşler sağlayacaktır. Bu sebepten dolayı ikinci el ekran kartı alırken madencilikte kullanılıp kullanılmadığını mutlaka sorgulayın, programlarla testlerini yapın ve eğer ekran kartı performans olarak kendi düzeyinin altında bir performans veriyorsa ekran kartının madencilikte kullanılıp kullanılmadığından şüphelenebilirsiniz. Eğer ekran kartı kendi performansının altında değerler veriyorsa ekran kartını alırken mutlaka dikkatli olmalısınız. Bu tarz ekran kartları genelde yorgun ekran kartları ve madencilikte kullanılan ekran kartlarıdır. Ekran kartı alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ekran kartına fiziksel bir sıkıntı olup olmadığıdır. Yani ekran kartı alırken üzerinde çatlak veya fanlarında kopukluk gibi bir sıkıntı varsa satıcıyla bu durumu konuşarak düzeltilmesini sağlayabilir veya fiyatta indirim yapılmasını talep edebilirsiniz. Eğer ekran kartının fanlarında kırıklık, kopukluk gibi durumlar varsa bu durum ekran kartınızın soğutma performansını etkileyeceğinden dolayı ekran kartınızın performansını düşürecektir. Bu sebepten dolayı ikinci el ekran kartı alırken herhangi bir fiziksel durumunun olup olmadığını mutlaka kontrol edin. İkinci el bir ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise güvenlik etiketlerinin üzerinde duruyor olmasıdır. Bu etiketler ekran kartınızın sökülüp sökülmediğini ve ekran kartınızın işlem görüp görmediğini göstermektedir. Eğer bu etiket üzerinde durmuyorsa ekran kartınız sökülmüş demektir ve bir işleme tabi olmuş olabilir. Ancak tabii ki de etiketi üzerinde durmayan her ekran kartı işlem görmüş demek değildir. Belki de temizlik amaçlı veya termal macun değişim amaçlı da sökülmüş olabilir. Tabii bu durumu da anlamanın en kolay yolu yine programlar yardımıyla performans testlerine tabi tutmaktır. Bu videomda da sizlere ikinci el ekran kartı alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bundan bahsettim. Sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video umarım işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.